Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün En iyi Robin Kim serimizin 4. Robin'i Damian Wayne ile karşınızdayım. Seriyi bitirmeden önceki son Robin karakter videomuz. Bundan sonra bir tane daha video gelecek. O da bu 4 Robin'i karşılaştırdığım, kıyasladığım video olacak. Ondan sonra seriyi bitireceğiz. Bu seri boyunca destekleyen herkese teşekkürler. Umarım bu videodan da keyif alırsınız. O zaman son Robin'imiz olan Damian Wayne'e de bir göz atalım. Annesi Talia al Ghul ve babası Bruce Wayne. Tabii ki bildiğimiz gibi Damian genetik olarak özel bir şekilde eğitilmiş bir suikastçıdır ve çocuk yaşta karanlık bir gelecekte Batman'e dönüşmesi için eğitilmiştir. Başlarda Damian aşırı derecede bencil ve şiddet eğilimlidir. Ancak babası ve diğer Gotham kahramanları ile birlikte çalışmaya başladıkça daha iyi biri olmak için çaba sarf etmeye başlar. Damian Justice League'in bir parçasıdır ve genellikle Robin olarak bilinir. Çok yetenekli bir dövüşçüdür ve özellikle katana kullanımında uzmanlaşmıştır. Ayrıca babasından miras aldığı Batman kostümünü giyerek Batman'in yerini almıştır. Damian Justice League'in yanı sıra Teen Titans gibi diğer süper kahraman takımlarında bir parçası olmuştur. Onun kişiliği diğer kahramanlarla olan ilişkilerinde çoğu zaman gergindir. Ancak zamanla bu durum iyileşir. Örnek olarak Batman ve Robin Forever adlı çizgi roman serisinde Damian'ın babasının ölümünden sonra yaşadığı iç çatışmaları ve kendini kanıtlama çabaları işlenmektedir. Ayrıca Batman Incorporated serisinde de babası Bruce'un ölümünden sonra Damian'ın Gotham City'deki yeni rolüne odaklanılmaktadır. Damian'ın dayanıklılığı genetik olarak özel yeteneklerden kaynaklanmaktadır. Anne tarafından büyük dedesi Ra's al Ghul ve babası Bruce Wayne'in genleriyle birleştiği için olağanüstü dayanıklılığı ve dayanma gücüne sahip olmuştur. Özellikle Damian'ın dayanıklılığını etki eden önemli bir faktör eğitimli ve disiplinli bir savaşçı olmasıdır. Bu özellik onun fiziksel dayanıklılığını da oldukça artırmaktadır. Ayrıca Damian'ın vücut dokuları da olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir ve hasarlı doku hızla iyileşir. Örneğin bir çizgi roman sayfasında Damian'ın bir patlama sonrasında yıkılan bir binanın altında kaldığı görülür. Ancak Damian dayanıklılığı sayesinde bu durumdan sağ kurtulur. Benzer şekilde yüksekten düşmesi, çarpışmaları ve diğer fiziksel stresleri de kaldırabilecek kadar dayanıklıdır. Damian Wayne çocukluğunda eğitimini Ra's al Ghul'un dünya çapındaki suikastçı grubu olan League of Assassins'ten aldı. Orada çeşitli dövüş sanatları, silah kullanımı ve taktiklerini öğrendi. Damian'ın öğrendiği dövüş sanatları arasında Japon karate, judo, ninjutsu, aikido ve kung fu bulunur. Ayrıca babası Batman gibi eskrim ve boks da dahil olmak üzere diğer birçok dövüş sanatlarını da öğrenmiştir. Damian'ın dövüş sanatlarına olan hakimiyeti sadece tekniklerin doğru bir şekilde uygulanması değil, aynı zamanda taktik kullanımı, strateji ve hızlı karar verme yeteneğiyle de ilgilidir. Damian'ın düşmanlarını şaşırtmak ve yenmek için öngörülemez bir dövüş stili kullanır. Örneğin Batman and Robin serisinin bir bölümünde Damian Red Hood ile karşı karşıya geldiğinde onu Japon karatenin şuto atışı tekniğiyle etkisiz hale getirir. Ayrıca Batman Bad Blood filminde büyük bir grup suikastçı ile karşı karşıya kaldığında kendisine yakın dövüş tekniklerini kullanarak onları hızla alt eder. Damian'ın dövüş sanatlarındaki ustalığı sadece fiziksel olarak güçlü olmak değil, aynı zamanda zekası, cesareti ve hızlı düşünme becerileriyle de ilgilidir. Bu özellikleri sayesinde her zaman her türlü durumda başarılı olabilen etkileyici bir kahraman haline gelir. Özellikle babasının yetiştirme tarzından etkilenen Damian oldukça zeki bir karakterdir. Bu zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini birçok kez ortaya koymuştur. Örneğin DC evrenindeki Batman and Robin serisinde Batman öldüğünde Damian babasının yerine geçmek zorunda kalır. Damian babasının izinden gitmek ve Gotham şehrini korumak için tüm zekasını kullanır. Özellikle stratejik düşünce yapısı sayesinde Batman'in düşmanlarından biri olan Dr. Hurt'un planlarını bozar. Ayrıca DC'nin Son of Batman çizgi roman serisinde Damian babasının öğretilerini ve stratejilerini kullanarak Deathstroke ile mücadele eder. Kendi başına çözüm üreten Damian Deathstroke'u alt etmeyi başarır. Damian zekası ve stratejik düşünce yapısı sayesinde Batman'in suçla mücadelesine yardımcı olan en önemli karakterlerden biri haline gelir. Ayrıca babasının öğretilerini benimseyen Damian kendisini sürekli olarak geliştirerek daha da zeki ve stratejik bir karakter haline getirir.
Damien'in suikastçılık yetenekleri özellikle çevikliği, keskin nişancılığı ve yakın dövüş yetenekleriyle öne çıkar. Ayrıca Ra's al Ghul'dan öğrendiği ninja teknikleriyle birlikte Batman'in eğitimi sayesinde taktiksel düşünme becerileri de oldukça gelişmiştir. Damien'in suikastçılık yeteneklerine birkaç örnek vermek gerekirse özellikle Batman ve Robin serilerinde karanlıkta düşmanlarını sessizce ortadan kaldırma konusunda oldukça başarılı olduğunu görürüz. Ayrıca keskin nişancılığı sayesinde uzak mesafeden düşmanlarını etkisiz hale getirebilir. Yakın dövüşte de oldukça başarılı olan Damien özellikle kılıç kullanımı konusunda oldukça yeteneklidir. Damien hayvanlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğu için onlarla daha kolay bir bağ kurabilir. Ayrıca hayvanların doğal davranışlarını ve dillerini de anlayabilir. Damien'in hayvan sevgisi Batman serisinin Robin Rises Omega adlı bölümünde de gösterilir. Damien o sırada hayatını kurtaran bir köpek yavrusunu sahiplenir ve ona Bat-Hound adını verir. Damien Bat-Hound ile olan bağı hayvanlara karşı olan sevgisini daha da artırır. Ayrıca Batman and Robin adlı çizgi romanda Damien'in Batman ile olan maceralarında birçok hayvanla karşılaşırız. Örneğin Damien ve Batman Gotham'ın sokaklarında bir yavru kedi bulur ve onu sokaktan kurtarırlar. Ayrıca Damien ve Batcow adlı bir sığır da arasında özel bir bağ kurarlar. Damien'in hayvan sevgisi onu sadece hayvanları korumaya ve onlarla bağ kurmaya yönlendirmez. Aynı zamanda onun insanlara karşı daha da duyarlı ve saygılı olmasına yardımcı olur. Damien'in duygusal zekası özellikle empati yeteneği konusunda başlangıçta eksiklikler gösterir. Ancak birçok macerasında insanların duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi öğrenir. Örneğin Batman and Robin serisinde çocukların hayatını kurtarmak için onlara moral desteği verirken Batman Included serisinde de dünyanın farklı yerlerinden gelen farklı kültürlerdeki insanlara yardım ederken empati duygusunu geliştirir. Bununla birlikte Damien'in duygusal gelişimi birçok travmatik olayın etkisi altında gerçekleşir. Örneğin annesi Talia al Ghul'un bir suikastçı tarafından öldürülmesi ve Batman'in ölümüne şahit olması onun duygusal olarak derin yaralar almasına neden olur. Bu olaylar onun duygusal zekasının gelişmesine katkıda bulunur ve daha olgun bir karakter olmasına yardımcı olur. Damien'in duygusal zekası babası Batman tarafından da sıklıkla test edilir. Yine bir örnek vermek gerekirse Batman Damien'a herhangi bir fiziksel savaş yeteneği olmadan bir insanın zayıf noktalarını keşfetmesini ve manipüle etmesi görevini verir. Damien görevini başarıyla tamamlar ve insanların duygusal zayıflıklarını keşfetme konusunda yetenekli olduğunu gösterir. Sonuç olarak Damian Wayne'in duygusal zekası karakterinin olgunlaşması ve gelişmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. İlk başta eksiklikler gösteren bu özellik çeşitli olaylar sonucu gelişir ve karakterin daha empatik ve olgun bir kişi hali gelmesine yardımcı olur. Damien'in anne baba sorunları Talia'nın karanlık geçmişinden kaynaklanır. Talia'nın babası Ra's al Ghul dünyayı yok etme planları olan bir suç örgütünün lideridir. Talia da babasının izinden gitmiştir ve Batman ile olan ilişkisi sırasında bu geçmişi Damien'e anlatır. Damien babasının hayatındaki tehlikeleri ve Talia'nın suç dünyasındaki yerini anladıkça kendi kimliğini ve sadakatini sorgulamaya başlar. Örneğin Batman and Son adlı çizgi romanda Talia Damien'in babası Batman'e teslim etmek için kaçırır. Damien babasıyla tanıştığı andan itibaren ona karşı bir düşmanlık hisseder ve eğitim sürecinde kendisini ispatlamaya çalışır. Bu süreçte Damien'in babası Batman ile olan ilişkisi onun karakter gelişimi açısından oldukça önemlidir. Damien'in ailevi sorunları onun karakterinin karmaşıklığına ve çatışmalara sahip olmasına neden olur. Babası Batman'in disiplinli ve adaletli tutumu ile annesi Talia'nın suç dünyasındaki köklü geçmişi arasında sıkışan Damien kendi kimliğini oluşturmaya çalışırken zorlu bir süreç geçirir. Bu nedenle Damian Wayne'in anne baba sorunları onun karakterin ilgi çekici noktalarından birisidir. Damien ilk başta aşırı derecede inatçı, öfkeli ve kibirli bir karakter olarak tanımlandı. Ancak zamanla Batman ve diğer müttefiklerinin desteği ve etkisiyle kendisini geliştirerek daha olgun bir karaktere dönüştü. Damien'in en önemli kişisel gelişim noktalarından biri empati ve takım çalışması konusunda ilerlemesidir. İlk başta Damien çoğunlukla kendi kendine hareket eder ve takım çalışmasına uyum sağlamakta zorlanırdı. Ancak Batman ve diğer müttefiklerinin öğretimi ve örnekleriyle takım çalışmasının önemini kavradı ve daha
daha iyi bir takım oyuncusu haline geldi. Ayrıca Damian'ın kişisel gelişiminde sorumluluk alma ve liderlik becerileri de önemli bir rol oynadı. Damian birçok durumda liderlik görevlerini üstlendi ve kararlar aldı. Bu süreçte hatalar yaparak ve başarısızlıklar yaşayarak öğrendi ve kendini daha da geliştirdi. Örneğin Batman'in ölümü sonrasında Damian yeni Batman olarak görev yapmaya başladı. Bu süreçte sorumluluk almaya ve liderlik becerilerini kullanmaya başladı. Ancak bazı hatalar yaptı ve yanlış kararlar aldı. Bu süreçte Robin olarak görev yapan Tim Drake gibi diğer kahramanlarla birlikte çalışarak ve onların öğütlerini dinleyerek kendisini daha da geliştirdi. Sonuç olarak Damian Wayne'in kişisel gelişimi, karakterinin Batman ve diğer müttefiklerden aldığı eğitim, deneyim ve örnekleri sayesinde önemli bir gelişim gösterdi. Empati, takım çalışması, sorumluluk alma ve liderlik becerileri gibi noktalarda ilerleme kaydetti ve kendi kişisel yolculuğu boyunca önemli bir karakter haline geldi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.